seller, yangınlar, salgınlar. Yeni dönemin temel özellikleri bunlar olacak. Bunları söyledikçe biraz fantazi yapıyormuşuz veya biraz kehanette bulunuyormuşuz gibi gelebilir. Yani çünkü geleceğe dönük oldukça iddialı, oldukça radikal ifadelerde bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda yani şöyle bir kabaca insanların zihninde canlansın diye tarihte verelim. En azından 2035 yılına kadarlık sürece baktığımız zaman bütün dünyada sellerde bir artış olacak. Yağışlarda, yağış rejiminde çok ciddi bir değişim olacak. Bunu kim söylüyor? Birleşmiş Milletler söylüyor. Bunu kim söylüyor? Meteoroloji uzmanları söylüyor. İklim bilimciler söylüyor. Seller artacak, yağış rejimleri değişecek, ekstrem hava olaylarında anormal bir artış meydana gelecek. Bunların hem şiddeti artacak hem de yaygınlıkları daha farklı boyutlara gelecek. Sellerdeki artış, hava olaylarındaki değişim, okyanus sularındaki ısınma ve havanın ısınmasıyla ilişkili bir durum. Bunlarla bağlantılı olarak orman yangınlarında ve genel olarak yangınlarda da bir artış olması bekleniyor. Yani dünyanın ayarında bir değişiklik meydana geliyor. 1 derecelik, 2 derecelik bir ayar değişikliği dünya karşısında bir karınca gibi küçücük olan bizler için çok büyük değişimlere neden olabiliyor. Seller artacak, yangınlar artacak, salgınlar artacak. Bunu da yine kim söylüyor? Bu konuları çalışan uzmanlar söylüyor. Bizler de onlardan araştırıyoruz. O araştırmalarımızı uluslararası ilişkiler biliminin birikimiyle birleştirerek bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Geçmişte bizim anormal saydığımız, tuhaf saydığımız, ekstrem saydığımız şeyler önümüzdeki dönemin yeni normalleri haline geliyor. Biz bu sürece girdik. Hani bir fırtınanın içine girdik. Gözüne doğru ilerliyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğim gibi Birleşmiş Milletler'in, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanlık meslek kuruluşlarının ve bilim insanlarının, üniversitelerin söyledikleri bunlar. Doğal afetlerin sayısında bir artış olduğunu sadece tahmin olarak veya analiz yapan kişiler yorumlarla söylemiyorlar. Verilere baktığımız zaman da son 5 yılın, 10 yılın, 50 yılın, 150 yılın verilerine bakıldığı zaman da afet sayısında çok ciddi bir artışın olduğu görülüyor. 1970 yılından bugüne iklim bağlantılı afet sayısında en az 5 misli artış olmuş bütün dünyada. Tabii siz mesela Türkiye'de veyahut da Libya'da veyahut da Brezilya'daysanız sizin bölgenizdeki artışlar daha fazla veya buna göre daha az olabilir. Bazıları diyor ki insan eylemi, insanların faaliyetleri o kadar küçüktür ki tabiat yanında, tabiatın dengesini değiştirmeye yetmez. Bu nedenle bu tür şeyler safsatadır diyenler var. Ciddiye almayanlar var. Küreselcilerin, küreselleşmecilerin bunlar uydurmaları, senaryoları, bizleri bir şeylere mahkum etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden böyle konuşuyorlar diyenler var. Ama dediğim gibi sadece bir takım insanlar böyle konuşmuyor. Yaşadığımız olaylarda ısı artışını, yağışlardaki rejim değişikliğini, yangınlardaki patlamayı ve şekil değişikliğini ve elbette salgın meselesinin ne kadar farklı bir boyuta geldiğini bizlere kanıtlıyor. Yani hayat bizlere bir şeyleri gösteriyor. Belki sizler haklısınızdır. Dünya 50 yıllık veya 100 yıllık bir döngüye girmiş olabilir. 5000 yılda 50 yıl sürecek bir değişiklik olabilir ama işte o değişikliğe biz girdik. Ve bunun gereklerini yapmamız gerekiyor. Sadece seller ve yangınlarda, iklim olaylarında değil, salgınlarda da çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. SARS, Ebola, Zika, Covid-19 örneklerinde gördüğümüz gibi dikkat ederseniz 1970'lerde, 1960'larda böyle arka arkaya salgınlar, pandemiler, epidemiler bu kadar yaygın ve bu kadar çeşitli değildi. Yani bunlar aralarında seyrek bir şekilde gelirdi. Ama baktığımızda son 10-15 yıl içerisinde çok ciddi etkisi olan salgınların, pandemilerin bizim yaşam dilimimizde karşımıza çıktığını görüyoruz. Peki neden salgın hastalıklarda bir artış meydana geliyor? Salgın hastalıklarda. Bunun çeşitli nedenleri var. Birinci neden artan seyahatler. Yani eskisi gibi değiliz. 1950'lerdeki gibi değiliz. İnsanlar daha çok etkileşim içerisine giriyorlar.
Dikkat ederseniz New York gibi büyük şehirlerde, metropollerde Covid salgını çok daha hızlı yayıldı. Neden? Çünkü bir noktaya binlerce, yüz binlerce insan bir gün içerisinde dokunuyor. Ve mikrop alışverişi, bakterilerin, virüslerin yayılımı çok daha hızlı meydana gelebiliyor. Artan seyahatler, uçaklar, gemiler, otomobiller. İkinci neden kentleşme. Çok iç içe yaşıyoruz. Yani aynı binada yaşayan insan sayısında bir artış var. Metrekareye düşen insan sayısında bir artış var. İç içe yaşamanın getirdiği sorun bütün hastalıkların aramızda yayılması ve bunların şekil değişikliklerinin, varyantlarının çok hızlı bir şekilde meydana gelmesi. Üçüncü önemli neden iklim değişiklikleri. Yani biraz önce bahsettiğimiz iklim değişikliği salgınlarda da çok etkili oluyor. Çünkü dünyanın bir dengesi vardı. Yani ısı şu derecedeyken oradaki böcek sayısı ve çeşidi buydu. Ama ısılar değişince bir bakıyorsunuz böcekler değişmiş. Sinekler, belli hastalıkları yayan hayvanların sayısında ciddi bir değişiklik yaşandığını görebiliyoruz. Sonra artan insan-hayvan teması. Yani hayvanlar alemi ile insanlar alemi bir noktada birbirinden biraz ayrıydı. Kendi kendilerine rahatça yaşayabiliyorlardı. Ama şehirlerimiz tabiatın içine doğru yürüdükçe insanlarla hayvanlar daha iç içe geçmeye başladılar. Ve elbette bir de pet hayvan yani evcil hayvan diye çok ilgisiz hayvanların şehir hayatının içine girmesi, dairelerin içerisine girmesi bunlar da yine salgın hastalıkların yayılmasında ve hızlanmasında önemli etkenler arasında yer alıyor. Başka şeyler de var. Mesela nedir? Virüsler üzerine insanların yapmış olduğu biyolojik çalışmalar. Bu biyolojik çalışmalar her zaman masum bir şekilde yapılmıyor. Muhtemeldir ki Covid-19'un ortaya çıkmasında Çin'de yapılan laboratuvar çalışmalarının çok büyük etkisi var. Zaten bu iddialar sürekli olarak ortaya atıldı ve aksi de ispatlanmış değil henüz. Neyse, burada keselim. Yani şunda mutabık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Seller, yangınlar, salgınlar bunlar artıyor, patlıyor. Önümüzdeki dönemde sayıları ve şekilleri artarak devam edecek. Üstelik de geçmişten farklı olarak şehirlerimizi, medeniyeti vurma güçleri de bunların yükseliyor. Neden? Çünkü medeniyetimiz artık daha iç içe yaşıyor. Sadece bizler değil, devletler, uluslar da daha fazla iç içe yaşıyorlar. Daha çok etkileşim içindeler. Bu nedenle hayat en ufak bir noktasında dahi aksaklığı kabul etmeyecek şekilde kompleksleşti, karmaşıklaştı. Yani sularımız bir saat kesilse, internetimiz yarım saat kesilse bütün sistemde çok ciddi aksaklıklar meydana gelebiliyor. Hastalıklardan başka şeylere kadar. Bu nedenle medeniyetler daha kırılgan hale geldi. Daha kırılgan hale geldi. Bu tür doğal afetlerinde verdiği zararlar bu nedenle medeniyetler, şehirler, ekonomiler, hayatlar üzerine çok daha etkili ve güçlü bir hale geldi. Şu anda iklim değişikliği, salgın hastalıklar, yangınlar, seller bunlar güvenliğin en önemli unsurları arasına gelmiş durumda. Ama kimi devletler bunun farkında, ama kimi devletler bunun farkında değil. Aynı şey toplumlar için de geçerli. Şu anda Rusya'dan bahsediyoruz, Çin'den bahsediyoruz, Amerika'dan bahsediyoruz. Ama bir deprem geldiği zaman 20 bin insanın canını alabiliyor. Yüz binlerce aileyi evsiz bırakabiliyor. Hiçbir savaşın yapamayacağı kadar zararı bir felaket çok rahat bir şekilde bizlere verebiliyor. O nedenle güvenliğin birinci sırasına, üst sıralarına doğal afetleri ve salgın hastalıkları yazmamız gerekiyor. Covid-19 diye bir pandemiden çıktık. Gördünüz yani kıpırdayamıyor insanlar. Ne yaparsanız yapın. Evinizden dışarı çıkamıyorsunuz. Ekonomi duruyor, her şey duruyor, hayat duruyor, psikoloji bozuluyor. Bundan daha büyük bir güvenlik sorunu olabilir mi? Bunu tekrar yaşamayacağımıza dair bir garantimiz var mı? Pandemi yani Covid-19 biteli daha ne kadar oldu ki? Hala etkileri devam ediyor aslına bakarsanız. Ama ne kadar çabuk unuttuk değil mi? Şimdi diyelim ki önümüzdeki yıl bir tane daha oldu Covid-19 benzeri bir pandemi. Ne yapıyoruz? Bununla ilgili bir hazırlığımız, bir çalışmamız var mı? Mesela bir aşı üretimi gibi bir hazırlık yapıyor muyuz? Fabrikalarımız var mı? Devletlerin, toplumların buraya odaklanması lazım. Yani pandemide el yordamıyla bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Hastaneler el yordamıyla çalıştı.
Açıkçası hiç kimse hazırlıklı değildi. Amerika'sından Fransa'sına, Rusya'sından Türkiye'sine. Ama bir şey yaşadık. Yaşamış olduğumuz bir tecrübeden sonra yine hazırlanmıyor isek orada söylenecek çok şey vardır ama söylemeyeyim. O nedenle büyük felaketlerin içine girdik şu anda. Dediğim gibi bir fırtınanın içine girmek gibi. Ama bundan daha beterleri önümüzde bekliyor. Kimsenin moralini bozmak, panikletmek için bunu söylemiyorum. Dikkatleri çekmek için de söylemiyorum. Açıkçası dikkatleri çekmek için söylüyorum. Yani çünkü neden? Yani hepimiz için bu gerekli ve uyanalım diye söylüyorum. Fırtınalar içinde, yangınlar içinde, seller içinde, pandemiler içinde hem bireysel olarak hem toplum olarak hem de dünya olarak yapabileceğimiz çok şeyler var. Ama evvela bu sorunun farkına varmamız ve sorunu kabullenmemiz, kabul etmemiz gerekiyor. Daha sonrası arkasından gelecektir. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.